Merhaba, bugün hepimizin cebini ilgilendiren ama çoğumuzun detayını bilmediği bir konuya odaklanıyoruz. İçi seni, dışı beni yakan elektrik faturası. Bu videoda bu faturanın üzerindeki her kalemin ne anlama geldiğini ve bu faturadaki tutarın nasıl ortaya çıktığını adım adım inceleyeceğiz. Başlayalım. Elektrik faturasının sol üst kısmında dağıtım şirketinin adı, adresi ve vergi bilgileri, sağ üst kısmındaysa iletişim bilgilerini görürsünüz. Hemen altında fatura seri veya sıra numarası, hazırlanan faturanın hangi döneme ait olduğu ve faturanın kesildiği tarih bilgisi yer alır. Müşteri numarası. Fatura üzerinde bu numara genellikle müşteri no, abone no veya sözleşme hesap no başlığıyla geçer. Bu numara sizin elektrik şirketiyle yaptığınız sözleşmeyi ve sizi temsil eder. Ev sahibi değiştiğinde veya siz taşındığınızda bu numara değişir. Ödeme yaparken, çağrı merkezini ararken veya online işlemlerde genellikle bu numara kullanılır. Tesisat numarası. Bu numara faturanızda tesisat no veya tekil kod başlığıyla geçer. Bu numara elektriğin kullanıldığı fiziksel noktayı temsil eder. Ev sahibi, kiracı veya sözleşme türü değişse bile bu numara o sayaç ve adres için sabit kalır. Abonelik devir işlemlerinde o tesisatın şebekeye olan bağlantısı hakkında bilgi almak için dağıtım şirketinin iç işleyişinde kullanılır. Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin faturalarında sözleşme hesap no ve müşteri no veya abone no farklı numaralar olarak yer alabilir ve bunlar ayrı değerlerdir. Farklı anlamları temsil ederler. EIC kodu tıpkı sizin kimlik numaranız gibi o elektrik sayıcının bağlı olduğu tesisatın değişmez kimlik numarasıdır. 16 haneli bu kodun ilk birkaç hanesi elektriğin hangi ülkenin sistemine ait olduğunu, sonraki hanelerse hangi dağıtım bölgesinde olduğunu belirtir. Bu sayede tüm Avrupa elektrik sistemi içinde bile sizin sayıcınızın yeri tam olarak belirlenir. Bu tüketici bilgisi alanında tüketicinin adı, adresi, kimlik numarası veya vergi numarası, tüketici sınıfı ve abone grubu bulunur. Tüketici sınıfında 3 farklı tipte tüketici bulunur. İlki serbest tüketici. Belirli bir tüketim limitini aşarak enerjisini istediği tedarikçiden özel anlaşmalarla ve ulusal tarifeden daha uygun fiyatlarla satın alma hakkına sahip olan tüketicidir. İkincisi serbest olmayan tüketici. Tüketimi serbest tüketici limitinin altında kalan veya hakkını kullanmayan, bu nedenle elektriği bulunduğu bölgedeki görevli şirketten EPDK tarafından belirlenen ulusal tarife üzerinden alan tüketicidir. Üçüncüsü ise son kaynak tarifesinden elektrik alan tüketici. Genellikle büyük bir tüketici olup herhangi bir tedarikçiden enerji alamadığı geçiş döneminde elektriği ulusal tarifeden daha yüksek bir fiyatla görevli tedarikçiden geçici olarak almak zorunda kalan tüketicidir. Şimdi de abone gruplarına bakalım. Mesken. Evler ve konutlarda kullanılır. Genellikle kademeli ve diğer gruplara göre daha düşük fiyatlı bir tarifeye tabidir. Ticarethane, dükkan, ofis ve otel gibi ticari faaliyet gösteren yerlerdir ve genellikle meskenden daha yüksek birim fiyatlardan faturalandırılır. Sanayi, fabrika ve üretim tesisleridir. Yüksek tüketimleri nedeniyle büyük ölçekli tüketicilere özgü fiyatlandırma modelleri uygulanır. Tarımsal sulama, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla bu gruplara özel, indirimli veya sübvanse edilmiş tarifeler uygulanabilir. Aydınlatma, karayolu, cadde, sokak ve benzeri genel aydınlatma yerleri kamusal hizmet niteliği taşıdığı için özel bir tarife üzerinden faturalandırılır. Tek terimli tarifeyi genellikle evler ve küçük dükkanlar kullanır. Faturanız sadece o ay tükettiğiniz enerji miktarına göre hesaplanır. Ne kadar az yakarsanız o kadar az enerji bedeli ödersiniz. Çift terimli tarifeyi genellikle büyük fabrikalar ve sanayi tesisleri kullanır. Dağıtım şirketinin sizin istediğiniz maksimum elektriği her an size verecek altyapıyı hazır tutması için enerji bedeline ilave olarak güç bedeli ödersiniz. Tek zamanlı tarife. Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir. Çok zamanlı tarife. Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir. Bu tarife genellikle 3 ana bölüme ayrılır. Gündüz dönemi, normal fiyat. Sabah 6 ile akşam 17 arasıdır. Bu standart çalışma saatlerini kapsar ve fiyatlandırma normal seviyededir. Puant dönemi, en yüksek fiyat. Akşam 17 ile akşam 22 arasıdır. Burası tüm ülkenin işten çıkıp eve geldiği, yemek yaptığı ve en çok enerji talep ettiği en yoğun saatlerdir. Bu yüzden birim fiyat en yüksektir. Gece dönemi, en düşük fiyat. Akşam 22 ile sabah 6 arasıdır. Enerji tüketiminin en düşük olduğu bu saatler, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek tüketimli cihazları çalıştırmak için en uygun ve en ucuz saatlerdir.
Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için müşterinin çok zamanlı ölçüm yapan sayacının bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacı bulunan müşterilerin çok zamanlı tarifeyi seçmeleri zorunlu olmayıp tek zamanlı tarifeyi seçebilirler. Müşteri tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmiştir ve saatler tüm yıl boyunca değiştirilmemektedir. Elektrik tarifelerinde kullanılan saat dilimleri yaz saatine göre uygulanmaktadır. Fatura üzerinde belirgin şekil ve büyüklükte ödenecek toplam tutar, son ödeme tarihi ve günlük ortalama tüketim değerleri yazar. Şimdi bu fatura bedelinin nasıl oluştuğunu inceleyelim. Günümüzde kullanılan dijital elektrik sayaçları hangi tarifeyi kullanırsanız kullanın elektriği gündüz, puant ve gece dilimlerinde ayrı ayrı ölçme ve kaydetme yeteneğine sahiptir. Siz çok zamanlı tarifedeyseniz bu ayrı ayrı kaydedilen tüketim miktarları her bir zaman dilimine ait farklı birim fiyatlarla çarpılır ve faturalandırılır. Siz tek zamanlı tarifedeyseniz sayaç yine aynı kaydı tutar ancak faturalama yapılırken bu 3 dilimin toplam tüketimi tek bir sabit birim fiyatla çarpılır. Dolayısıyla bu rakamları görmeniz sayacınızın çok zamanlı olduğunu gösterir. Faturalama şekliniz ise sizin seçtiğiniz tarife tipine bağlıdır. 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla mesken abonelerinde kademeli tarife sınırı günlük 8 kWh olarak güncellenmiştir. Fatura hesaplaması yapılırken günlük 8 kWh'a kadar olan tüketimleriniz için düşük kademe birim fiyatı uygulanır. İlgili fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkartılır ve kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturanıza yansıtılır. Düşük kademe tüketimi 2 lira 33 kuruş ile çarpılır, yüksek kademeye giren tüketim değeri de 3 lira 45 kuruş ile çarpılır. Faturaya eklenir. Elektrik tüketim vergisi. Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5'i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir. Elektrik faturalarından alınan KDV oranı mesken ve tarımsal sulama tarifeleri için %10, diğer tarifeler için ise %20'dir. Önceki dönem yuvarlama farkı. Bir önceki ayın faturasında yapılan yuvarlama işleminden kaynaklanan alacak ya da borç olarak bu aya aktarılan miktardır. Yuvarlama farkı. Bu hassas hesaplama sonucu ortaya çıkan tutarın ödenecek kuruşa yuvarlanmasıyla oluşan küçük artış veya azalış miktarıdır. Faturanın altında bulunan diğer bilgilere bakalım. Sonraki okuma dönemi, otomatik ödeme talimatı, sayacın demand değeri. Sayaç okumanın yapıldığı ay içerisinde müşterinin kullandığı maksimum tüketimin anlık değeridir. Anlaşma gücü. Tüketici olarak sizin elektrik dağıtım şirketiyle imzaladığınız sözleşmede sayacınızın aynı anda şebekeden çekmeye izin verilen maksimum güç miktarıdır. Sayaç markası, tipi ve seri numarası. Profil tipi, abonenin enerji karakteristiğine göre sınıflandırılmasıdır. Aktif, reaktif çarpan. Tüketicinin şebekeye gereksiz yük bindiren, boş enerji çekip çekmediğini belirten orandır. Bu limit aşılırsa ceza kesilir. Onun altında bulunduğunuz yılın ve bir önceki yılın yıllık ve ortalama günlük tüketimlerini görürsünüz. Faturanın en alt kısmında fatura bilgileri, indirimleri ya da dağıtım şirketinin size ulaştırmak istediği bilgileri görebilirsiniz. İşte karşınızda elektrik faturanızdaki o karmaşık görünen her bir kalemin ardındaki anlam. Artık siz de birer fatura uzmanısınız. Umarım bu detaylı analiz faturalarınızı daha bilinçli okumanıza ve belki de tasarruf yollarını bulmanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu video size değer kattıysa lütfen beğenmeyi ve bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.